Enini 8 olur, 6 olur, 7 olur, 5 olur. Kararınıza bağlı. Ama ne olursa olsun. Ben 8 üstünden size izah edeyim. 8'in 2 katının, yani 8 çarpı 2 eşittir 16 eder. Bunun 2 fazlası 18 eder. Bu şekilde buluyoruz. Her zaman bu çantaların ölçüsünü yaparken 8'e, yani pardon, eninin 2 katının 2 fazlası olacak. İnternette ben araştırdığımda birçok yerde görüyorum. Bazıları bir kata alıyor, bazıları yarım kata alıyor. Ama 2 kata en rahat yerleşen kağıt ölçüsü. Onun için ben bunu 8'e 18 olarak yaptım. Hem bir an önce bitsin istedim. Hem çünkü küçük olduğu zaman bayağı bir uğraştırıyor. Şimdi bunun bantlamakla işe başlayalım. Bantlamak için laminasyon malzemesi kullanabileceğimiz gibi böyle şeffaf koli bandıyla da aynı işlemi yapabiliyoruz. Şeffaf koli bandımızı şu şekilde açıyoruz. Kestiğimiz kağıtlardan istediğimiz rengi, mesela ben şu renkli kısım, bunu kullanayım. Şunu kullanayım. Bu da kalsın. Şunu da kullanabilirim. Şurayı. Şunları kalsın. Şunu da kullanırım. Yani seçiyorsunuz renkleri veya keserken ona göre kesin. Matbaaya gidin kestirin, matbaada 5 lirayla 10 lira arasında matbaacılar kesiyormuş. Ben de zaman bol olduğu için ben öyle gidip matbaayla falan uğraşmadım. Kendim oturdum kestim. Evet, şimdi şu kağıtları yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar şunu alıyoruz. Şu kısım içeride kalacak. Kafalar gözükmeyecek. Şöyle ayarlıyorum. Tam ortalıyorum. 7 santim bu benim koli bandım. Şunu da şöyle çekiyorum. Evet. Şu kısmı kullanıyorum. Ortalıyorum şöyle. Bu şekilde. Tekrar. Beş tanesini sizinle birlikte yapalım. Bu işlemi ben daha önce ilk videomda, yani kağıt çanta yapımı da anlatmıştım. Ama burada tekrar olsun diye tekrar anlatıyorum. Şimdi bunun şu kısmı yapıştırmaktaki amacım şu arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Bantın ağzı kapandığı anda öyle bir yapışıyor ki birbirine. Bir daha bunu açmak için bayağı bir mücadele ediyorsunuz. Ben de bu yöntemi buldum. Şöyle şuraya yapıştırıyorum. En azından neresi olduğunu yakalıyorum. Bantın ucunu bulayım diye uğraşmıyorum. Tamam. Şimdi bunun işi bitti. Evet. Şöyle kesiyoruz. Şu fazlalıklarını da kesip alalım arkadaşlar. İçine katlamayın. Kalınlık yapıyor. İşte bulamadım, bir yerden bulurum onu. Şöyle 7 santimlik bant bulursanız çok güzel olur. O şunun için güzel olur. Eni 7 santim ya da 8 santim olan çantayı yaptığımızda harika olur. Yoksa 4 santim 5 santim de işinizi görür. Bunları yaparken kağıdı mümkün olduğu kadar ortalayın banta. Neden derseniz kenarlarda bantsız alanlar kalsa bile onlar sorun teşkil etmiyor. İçe katladığımız için kaybolup gidiyor. Bu da tamam. Şunu da alayım ben. Şöyle. Kenardaki temiz şeyleri aldım, fazlalıklarını.
Şunları bantladık. Şöyle döndürüyorum. Elimde şöyle bir kart var. Mavi Cinven'den almışım indirim kartı. Bu tip kartlarla bakın şöyle ışığa tuttuğunuz zaman görürsünüz hava kabarcıkları var. Bunlar zaman içerisinde eğer temizlemeden yaparsanız patlar, yırtılır falan. Onun için bu hava kabarcıklarını bu şekilde yok edeceğiz önce. Şimdi hava kabarcığını yok ettim. Şimdi katlıyorum arkadaşlar. Önce kağıdımızı alıyoruz. İkiye katlıyoruz. Şöyle. Şöyle ikiye katlıyorum. Şöyle ikiye katladım. Parmağımla şöyle sert bir şekilde kırıyorum. Açıyorum. Yarının birini ortaya gelecek şekilde tekrar katlıyorum. Burada yalnız 1 milimlik yer kalsın. Boşluk kalsın. Kağıt birbirinin üstüne binmesin. Potluk yapmasın. Burayı da katladım. Şimdi döndürdüm. Diğer yarıyı ortaya katlıyorum. Ortada hep şu o alanda mutlaka 1 milime yakın bir boşluk bırakıyoruz. Üst üste binmesin diye. Şimdi ikiye katladım. Sonra bakın ne yaptık? Önce ikiye katladık. Sonra açtık. Yarının birini ikiye katladım. Diğer yarıyı ikiye katladım. Sonra bu katladığım iki yarıları birbiriyle öpüştürdüm. Ve ince uzun bir şerit elde ettim. Şimdi bunu tekrar şöyle ikiye katlıyoruz. Katlarken şurada kırılmaya, buruşmaya engel olmak için şöyle bir cımbız yardımıyla ya da makasın keskin olmayan kısmıyla kırın. Şöyle ikiye katladık. Katı açtık. Tekrar bu katı şöyle ortada birleştiriyorum. Tekrar katlıyorum. Bakın şöyle. Şu diğer tarafla tutuyorum ve bununla şöyle çekiyorum. Şu kısmı kırıyorum. Diğer tarafı aldım bu sefer. Diğer tarafı da aldım. Şuraya getirdim. Ortadan şöyle ortaya kadar ittim. Bakın buruşma olmuyor. Tekrar cımbızla şu şekilde tutup burayı kırdım. Tamam mı? İkinciyi alıyorum. Yine içindeki hava kabarcığını şöyle düzeltiyoruz. Alıyoruz hava kabarcıklarını. Ne yapıyorduk şimdi? İkiye katlıyorum. Ortadan şöyle açıyorum. Yarının birini tekrar ortaya katlıyorum. 1 milim boşluk kalacak şekilde yapıyorum. Tekrar diğer yarıyı alıyorum. Yine ortadan şöyle ikiye katlıyorum. 1 milim boşluk bırakıyorum arada. Parmak ütüsü yapıyorum şöyle. Heh. Şimdi yaptığım iki yarıyı şu şekilde birleştirip şöyle katlıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Hangi tarafını kullanalım? Şurası daha güzel. Şimdi önce ikiye katlıyoruz. Cımbızla şöyle kırıyoruz bu kısmı. Yoksa buruşuyor. Açıyoruz katı. Tekrar ikiye katlıyoruz. Köşeye yani dibe oturtuyorum. Bunu yakalayıp şöyle. Şimdi diğer yarıyı aldım. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Şunu şöyle evet. Oldu.
İkiye katlıyoruz. Diğer tarafı tekrar ikiye katlıyoruz. Şimdi burada adamın yüzü gözüküyor. Onu içeriye kapatalım. Şöyle. Sakalı gözükürse de gözükür. Şöyle. Şimdi bir dahaki sefere yaptığım çantada arkadaşlar, hani şimdi şurada sakal deyince aklıma geldi. Çantanın herhangi bir yerinde işte kalp veyahut da ne bileyim bir gül veyahut da sevdiğiniz birinin bir resmini görmek isterseniz çantanın üstünde o şekilde kağıdı nasıl keseceğimizi göstereceğim. Mesela çantanın belli yerlerinde mesela çocuğunuzun resmini göreceğiz. Onu keseceğim ben. Onu da sizinle paylaşacağım. Onun için beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Önce size şu kareleri nasıl yapacağız onu daha önceki videomda da anlatmıştım ama yine yeni seyredenler için bir şey olsun, jest olsun ve yapayım. Şimdi şu katladığımız kağıdımızı şöyle bölüyoruz. Ortadan böldük. Şunu atmıyoruz. Bu kenarda duruyor. Şunu yine aynı bildiğimiz gibi katlıyoruz. Ortada birleştiriyoruz. Önce şunu birleştiriyorum. Şöyle. Sonra bunu birleştiriyorum. Ortada üst üste binmeyecek şekilde ayarladıktan sonra şu şekilde şu hale getiriyoruz arkadaşlar. Bu hale getirdikten sonra bunu alıyoruz. Kestiğimiz diğer yarıyı alıyoruz. Burada kalabalık yer, tenha yer ayrımı diye bir şey olmaz. Neticede kendi ekseni etrafında döneceğimiz için nereye yerleştirirseniz yerleştirin değişen bir şey olmayacak. Yalnız bunu buraya takarken herhangi bir yere soktum bunu. İçine girdirdim. Şu uçtan şuradan çıkmasın. Ona dikkat edin. Şöyle içeride kalacak şekilde yaptıktan sonra bir kere döndüm. Tamam mı? Bir daha döndüm. Ve şuraya yerleştireceğim bunu. Şu araya sokacağız. Onu sokmak için şimdi şunundaki bu katlama payını şöyle keseyim. Yan tarafı da keseyim. İçine rahat girsin. Şu araya yerleştireceğiz arkadaşlar. Şu araya. Bakın. Oldu. Bir tane daha yapayım. Şu katladığım kağıdı açtım. Şu ikiye katladım. O iki katın tam ortasından kestim. Yarının birini aldım. Bunu yine aynı daha önce yaptığım gibi katlıyor gibi katladım. Sonra şuradan bir daha katladım. Ve şöyle bir kare oluşturdum. Bunu alıyoruz. Herhangi bir yer. Kalabalık da olur, tenha da olur. Hiç fark etmiyor. Buraya böyle sokuyorum. Ama şuradan fazla çıkmasına izin vermiyoruz. Şuradan çıkmasına izin vermiyoruz. Şöyle içeride kalacak şekilde içine soktum. Ve katladım. Bir kere döndüm. Sonra bir kere daha döndüm. Ve bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu araya sokuyoruz. Şu araya. Şurada zaten bir tek yer kaldı. Başka yerimiz yok. Şunun ucunu şöyle alayım. Rahat girsin. Şöyle.
Evet. Bakın gördüğünüz gibi kareyi hazırladık.